Merhaba, ben Soner San. Sıfırdan Sanat'a hoş geldin. Görmek, ciddi bir engeli olmadığı takdirde her insanın ortak özelliğidir. Peki gerçekten gördüğümüz müdür? Renk kavramı için peşinen söyleyebilirim ki maalesef gördüğümüz değildir. Dünyaya baktığımızda göz kamaştırıcı derecede rengarenk değil mi? Aslında göz kamaştırıcı kısmı doğru. Fakat rengarenk olduğu kısmı kocaman bir yalan. Biraz iddialı gelmiş olabilir. Hadi gel bu konuya sıfırdan başlayalım. Bulunduğumuz gezegen bildiğin üzere tamamen karanlıktır ve çevresinde bulunan her şeyi aydınlatan tek doğal ışık kaynağı ise Güneş'tir. Güneşin kütlesi sıcak gazlardan oluştuğu için çevresine sürekli ısı ve ışık şeklinde radyasyon yayar. Radyasyonu yani ışınımı temelde elektromanyetik dalga boyları veya parçacıklar biçimindeki enerji yayılımı olarak da tanımlayabiliriz. Işık kaynağı doğal ve yapay olarak ikiye ayrılır. Güneş, yıldızlar, yıldırım ve ateş böceği gibi kendiliğinden oluşan ışık kaynakları doğal, insan eliyle üretilen ampul, mum, fener, gaz lambası gibi araçların meydana getirdiği ışık yayılımı ise yapay ışık kaynağıdır. Işık frekansındaki dalga boyları birim olarak düştükçe sıklaşır, arttıkça genişler. İnsan gözünün görebildiği dalga boyu frekans aralığı 350 nanometre ile 750 nanometre birim aralığındadır. Bu birimlerin altında mor ötesi, X-ray ve gamma ışınları, üzerinde ise kızıl ötesi, mikrodalga ve radyo dalga boyları bulunur. 1704 yılında Isaac Newton deneylerinden birinde cam bir prizma ile ışığı kırmayı yani merceklemeyi başardı. Newton'un bu gözleme dayalı deneyinde beyaz ışığın içinde bulunan 6 renk tayfını yani elektromanyetik spektrum dalga boylarını çıplak gözle görebilmenin bir yolunu geliştirmiş oldu. Işık içinde bulunan bu 6 tayfın yani mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerin birbiriyle karışımından diğer bütün renklerin meydana geldiği anlaşılmış oldu. Yeryüzünde bulunan canlı ve cansız tüm cisimler gelişmiş mikroskop sistemleri altında incelendiğinde milyonlarca hücre ve molekülün bir araya gelerek oluşturduğu bağ dokuları görülebilir. Işık bu doku üzerine çarptığında tıpkı Newton'un prizma deneyindeki gibi bir kırılma meydana gelir. Bu kırılma esnasında rastlantısal ama düzenli olan doku bazı ışık tayflarını içine hapseder, bazılarını ise yansıtır. Sonuç olarak sadece dokudan yansıyan tayfları görürüz ve bu sayede cismi renkli olarak algılarız. Öncelikle insan gözü bu 6 ışın tayfı içinde yalnızca 3 tanesini algılar ve matrisler, yani karıştırır. Ve bu karışım sonucu yeryüzünde gördüğümüzü sandığımız ama aslında zihnimizde şekillenen milyonlarca renk oluşur. Bu renkler RGB diye tanımlanan kırmızı, yeşil ve mavi renkleridir. Ayrıca bu 3 renk yani ışık eşit miktarda karıştırıldığında beyaz renk elde edilir. Işıkla oluşan bu renk matrisinin negatif karşılığı yine bu 6 ışın tayfının diğer dalga boyları ile oluşturulur. Bunlar ise CMYK olarak tanımlanan cam göbeği, magenta, sarı ve üçünün eşit miktarda kullanımı ile elde edilen siyah rengidir. Bu nedenle ışığa dayalı tüm dijital ve analog ekranlar RGB, basıma dayalı materyaller ise CMYK renk sistemi ile oluşturulur. Işık tayflarının cisim üzerinde oluşturduğu yansımalar, gözün kornea yüzeyine çarparak göz bebeğinden ve merceğinden gözün iç kısmındaki retinaya ters olarak düşer. Buna gözün mercek kısmındaki optik daralma sebep olur. Retina yüzeyine düşen görüntünün ters iz düşümü beyin tarafından zihinde düzeltilir. Ve yine retina yüzeyinde bulunan çubuk hücreleri ışığın lümen değerlerini algılayıp beyne iletirken koni hücreleri ise 3 farklı ışın tayfını RGB değerleri ile algılar ve beyne iletir. Beyin aldığı tayf bilgilerini matrisler yani işler ve zihinde ortalama bir renk bilgisi oluşturur. Örneğin bir rengi sarı olarak görüyorsak, gözümüzdeki 700 nanometrelik tayfa algılayan kırmızı koni
ve 500 nanometrelik tayfa algılayan yeşil koni hücreleri eşit miktarda radyasyona yani ışımaya maruz kalmıştır. Bu nedenle beynimiz bu iki değeri ortalayıp zihnimizde 600 nanometrelik değere sahip olan sarı rengi gördüğümüz sonucuna ulaşır. Farklı renklerin iç içe veya yan yana kullanımında değişime uğradığını gözlemlemek mümkündür. Gözdeki renk yanılgısı bu etkileşimin bir sonucudur. Derinlik algısı ışık ve gölge ilişkisiyle kurulur. Işık kaynağı ne kadar güçlüyse, yani Kelvin değerleri ne kadar yüksekse, oluşturduğu görüntünün kontrast değerleri de o derece şiddetli olur. Buna paralel olarak nesnelerin gölgesi de ışığın şiddetiyle doğru orantılıdır. Ayrıca ışık hangi yönden nesneye çarpıyorsa, onun tam zıttı olan bölgesinde nesnenin gölgesi oluşur. Nesnenin gölgesi fiziksel mekanın formunu gösterirken, fiziksel bir mekanda ışık algısı gölgeler ile oluşturulur ve birden fazla gölge, birden fazla ışık kaynağı olduğunun da göstergesidir. Evet, özetlemek gerekirse renk ve gölgenin temel kaynağı ışıktır. Ve renk denen kavram, özünde aydınlıkla karanlık, yani siyahla beyazın arasındaki gri tonlardan oluşur. Işığın aldatıcı tayf değerlerini hesaba katmadığında, yani onu yalın bir gerçeklik olarak kabul ettiğinde, yeryüzündeki bütün renkleri tek bir rengin ara tonları ile resmedebiliyor olacaksın. Artık renk, ışık ve gölge kavramlarına hakim olduğuna göre bir sonraki videoda yeniden buluşmak üzere.